Bodrum. Türkiye'nin cennet köşelerinden biri. Beyaz kireç kaplı taş evleri, doğa harikası koyları, sıcacık insanlarıyla huzur dolu bir tatil merkezi. Tarihi hatıraları, doğal güzellikleri ve eşsiz sahilleri kadar Bodrum'u dünyaca tanınır yapan bir başka özelliği de bu şehirde üretilen guletlerdir. Gelin şimdi Bodrum tipi gulet olarak anılan ve dünyaya nam salan bu teknelerin izini sürelim ve guletle birlikte Bodrum'un Türk denizciliğine katkılarına mercek tutalım. Bodrum deyince aklımıza bizim ne geliyor? İşte deniz, güneş, tatil, yanı sıra gulet geliyor. Gulet o bölgeye mahsus bir tekne değil esasında. Bütün Akdeniz'e mahsus bir tekne. Fransızlar guletler, Akdeniz'in teknesidir yani gulet. Böyle karpuz kıç veya yuvarlak kıçlı, kemale başlı derler. Bir belli kendine has bir formu vardır. Bu form 3000 yıldan beri Akdeniz'de işte Fenikeliler zamanından gelen, kendine göre evrilmiş, yük taşıyan, balıkçılık yapan, yolcu taşıyan, çok amaçlı çevrilebilen bir form. Akdeniz teknesi diyoruz ama ne Mısır'da, ne İtalya'da, ne Fransa'da, ne başka yerde bu tekniği kimse yapmıyor. Bir tek Türkiye'de yapılıyor. Bodrum'da yaygın olarak yapılıyor. Bodrum dediğiniz zaman teknecilikte guletler ön plana çıkar. Guletlerin özellikleri boylarına göre çok rahat tekneler olmalarıdır. Çok geniş alanlar içerirler. Hani teknelerin denizcilikten çok, ki denizci tekneler olmalarına rağmen denizcilikten çok iç mekan rahatlıklarıyla ön plandadırlar. Geniş mekanlar, rahat alanlar içerdiği için çok talep görür. Türk gemi inşaat sanayinin gelişmesiyle paralel olarak gelişen ahşap tekne imalatında, yıldızı her geçen gün parlayan gulet imalatı da önemli bir yer tutuyor. Biz Türkiye olarak özellikle ağaç imalatı yatlarda çok başarılıyız diyebilirim. Tabii ki saç, alüminyum, fiberglass ve kompozit tekneler yapabiliyoruz. Ama benim her zaman üzerinde durduğum bizim ahşap işçiliğimizle marka olmaya gitmemiz lazım. Çünkü gerçekten elimizde halen de yat imalatında çok usta olan insanlar var. Ve bunları kaybetmeden önce nesillere aktarılmasını ben istiyorum. Çünkü gün gelecek ki şu anda da öyle, yat imalatı, yani ahşap yatın kıymeti daha da anlaşılacak. Ahşap yatın kıymetini bilenler, özellikle bu yatlar için istikameti Bodrum olarak belirleyenler için kapısı çalınacak ilk isimler, bölgenin nam yapmış ustalarıdır. Rahmetli Ziya Usta'nın yanındaydım. Çıraktım, orada yetiştim. Askere gittim. Askere gittikten sonra askerden döndüm. 6 ay çalıştık veyahut 3 ay kolumu kaptırdım. Kayış kaptı. Kayış kapınca artık bir sene sonra 1961'de dükkan açtık. En iyi tırmandıları, en iyi guletleri ben yapardım. Çırak olarak başladım. İlkokuldan çıktım, buraya geldim, devam etmekteyim. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu işe severek başlayacaksın, isteyerek izleyeceksin işi yaparken. Usta yaparken bunu nasıl yapıyor, nasıl ediyor izlemek lazım. Yoksa aklın başka yerde, kendi burada olduğu zaman olmaz. İlkokulu bitirdikten sonra köyde gezen mobilya ustalarıyla kursa başlayarak marangoz mesleğine başladım. Daha sonra doğramacılığa devam ettim. 1972 sonu itibariyle de Erol Ağan'la yat imalatına başladım. 81 senesinde Erol Ağan'la orada yer kiralayarak kendi işimi kurdum. 81 senesinden bugüne kadar kendi iş olarak devam ediyorum, kendi işim olarak. Şimdi ben hep söylüyorum da bana arkadaşlarım şey yapıyor, yani ben sürekli kız babası gibiyim. Şimdi aldın tomruğu, işledin, bir eser meydana çıkardın. Sonra kızı evlendirir hesabı. Kızı evlendiriyorsun, veriyorsun damada. El alıp gidiyor. Yıllarca Bodrum'da ahşabı işleyip dayanıklı tekneler üreten ustalar, Akdeniz'in sularına en uygun ağaçlardan faydalanmışlar. Çamları kullandık biz. Çamın içi nasıl alındığı zaman tekne dayanmaz. Vuracak, çamı kullanacaksın. Çamı yalnız içine nasıl alınmayacak, çamı kullanacaksın. Alınmadığı zaman bak, balık teknesi yaptım, 50 seneyi geçti. Malzeme bu civarın çam ağacıydı. Gidik dağlarda keresteyi görüyorduk. Ha bu ağaç bizim işimize yarar deyip kestiriyorduk onları. Orman kesiyorduk, biz seçiyorduk. Reçinası almadık ağaç. Yani
Kanı akmamış insan gibi. İnsanın kanı aktığı ama nasıl dağ başında kalıp da ganzayından ölüyor, ağaç da aynı oluyor. Her içine alınan ağaç çürük oluyor, dayanmıyor. Daha önce çamdan imal ediyoruz. Biz maun diye tabir edilen ağacı kullanıyoruz. Maunun tabii çeşitleri çok. Bizim kullandığımız akaju, sapelli türünde ağaçlar. Maunu yapmamızdaki en büyük özelliği bilhassa akaju, epoksi kullanıyoruz. Komponatlı yapıştırıcı tutkal. Şeyde daha verimli. Maunda daha verimli olduğu için Akdeniz'in nadide ağaçları ustaların tecrübeli gözleriyle ölçülmüş, keserlerle yontulmuş ve yıllara meydan okuyan ustalık eseri teknelere dönüşmüş. Şimdi biz tasarlama yaptığımız zaman yine keserden geçerdik her tarafına. Takımlar da olsa bilmem neler de olsa onu keserden böyle yolda hizaya getirdik. Madder sarılmaya başladığı zaman düzgün olarak otururdu. Poloslama, ondan sonra orta posta, ondan sonra forma çekiliyor. Forma çekildikten sonra ona göre biçim veriyorsun, ona göre oradan buradan çekiyorsun silahı, hoşuna gidiyor. Şimdi mimarlar, mühendisler çizilmiş olarak geliyor her şey kolayca. Ama bizde öyle değildi. Bizde forma, biçimini verdik, bir yüksekliğin her şeyini kendimiz verdik. eskiden şimdiki gibi modern elektrikli aletler yoktu. Keserle, destereyle, çekişle, çiviyle imal ediyorduk bu işleri. Ben biliyorum kendimi 3 ay hiç durmadan sürekli keser yaptığımı. Sürekli keser yapıyorsun. Artık ne yapıyor? Bütün sinir sistemin bu kesere adapte oluyor. Gece uyurken bile ben keser yaptığımı biliyorum. Hanım elimi tutuyordu. Yeter artık yani gece çalışma, gündüz çalışıyorsun diye. Gece bile uykumda bile ben keser yapıyordum artık. Bodrumlu ustaların el emeği göz nuru, aylarca keser sallayarak gösterdikleri sabırları, ahşap işleme becerileri meyvesini yıllar içerisinde verdi. Bugün artık büyük ölçekli tersanelerde üretilen Bodrum guletleri bir marka haline geldi. Gelenekten gelen özenle üretilen guletlerin bakımı ve onarımı da üretim yapılan tersanelerde aynı özenle yapılmakta. Babadan gelme, dededen gelme denizciyiz. Süngercilik ve balıkçılık yavaş yavaş bitmeye başlayınca, daha beklentilerimizi karşılamayınca turizm başladı Bodrum'da. Ben ilk 1969-70 yıllarında babamın teknesiyle Gökova'ya bir haftalık, 3 günlük, 5 günlük geziler yapa bu işi öğrendim. Ve 1983 yılında kaptan oldum. İçinde bulunduğumuz yat 2008 yılında denize indirildi. Bodrum'da Ağanlar Tersanesi'nde imal edildi. 2 ay sonra 10 yıl olacak. Normalde insanlar lamine ahşap tekneden çok korkarlar. Çünkü masraflı olur diye düşünürler. Aslında hiç öyle değil. Çarpmadıktan sonra, bir kaza geçirmedikten sonra 10 yıldır boyamıyoruz. Gayet iyi. Verniği de yılda bir defa boyuyoruz. Teknelerin bakım ve onarım işleri kısa sürede tamamlansa da tekneyi suya indirmek o kadar da kolay değil. Yıllardır süregelen tel kesti geleneğiyle duraklayan suya indirme işlemi ancak kaptanın atacağı bahşişten sonra devam edebiliyor. Ne oldu ya? Seyfus abi. Teşekkürler, hayırlı sezonlar. Teşekkür ederiz. Hatasız kazasız. Ellerinize sağlık. Hayırlı sezonlar. Bodrum, guletleriyle öne çıksa da Bodrum'da üretilen trandiller de bir o kadar dikkat çekmektedir. Yılların tecrübesiyle her türlü tekne formunu büyük bir başarıyla üreten Bodrumlu ustalar trandilin de hakkını fazlasıyla vermekteler. Trandil, trecantini asıl. Trecantini 1/3 demek. Tam Rumca karşılığı 1/3'dir. Yani tekne boyunun genişliği tekne boyunun 1/3'idir. Oradan çıkar. Trandil Ege'ye özgü bir tekne. Ama yapımı, yani şeklinin o kıvrık şeyleri ta eski İonya'ya kadar devam eder. Yani daha da eski papirüslere kadar devam eder. Yani o kıvrıklık eski medeniyetlerde tekne yapımında kullanılan bir
formdur. Şeyde de, Trandil'de de halen devam ediyor. Fevkalade denizci, çok yelkene çok iyi giden bir tekne tipidir. Bodrum'a geldiğimde gördüğüm en önemli deniz inşa konularından biri burada yapılmakta olan güzel tırhandil tekneleriydi. Guletler de var tabii ama tırhandil sanki bu denizlerin bir kuğusu gibi. Tırhandiller daha çok balıkçı ve dalgıç teknelerinden oluşmakta. Buranın kaba dalgalı denizlerinde ve yelkene olan yatkınlığından dolayı da ekonomik olarak rüzgar gücüyle her yere gidebilme olasılığını geliştirmiş eski Bodrumlu denizciler. Yabancıların double ender dediği, başı kıçı sivri biten yuvarlak hatlı tekneler trandiller. Trandil dediğiniz zaman Bodrum'dan başka hiçbir yerde yapılmıyor şu anda. Yani düşürmesi gerçekten zor bir teknedir. Ekonomik olarak belki bugün için konuşalım, 2018 yılı itibariyle yani endüstriyel yat sınıfına girmez trandil. Bugünkü şartlarda. Çünkü neden? Boylar 14-15 metre en fazla. O boylarda da işte gezi teknesi oluyor ailelerin. Dolayısıyla çok fazla imalatına belki de merak salınmıyor. Merak edilse bile yapılması bence formu en zor olan teknelerden birisi. Gelenekle beslenirken gelişmeyi de ihmal etmeyen Bodrumlu ustalar, ürettikleri teknelere kendi tarzlarını yansıtmayı başarmışlar. Bodrum tekneleri hem teknik hem de estetik farklarıyla açıldıkları her denizde fark edilen ve hayranlıkla izlenen birer sanat eseridir adeta. Babalarımızın da ustalarının ustadan ustaya, nesilden nesile bir göz, bir forma şekli var. Bu da bizim Bodrum'umuza özgü. Biz denizde birçok yabancı müşterimiz tekneler, denizdeki guletleri birbirinden ayırabiliyor. Bu Bodrum teknesi, bu diğer tekneler veya farklı illerde veya ilçelerde üretilen veya tersanelerde üretilen tekneler diye denizde çok bariz belli oluyor. Bizim Bodrum'un kıç forması, baş forması, orta postası, duruşu hangi usta yaparsa yapsın 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynıdır. Yani bu bir Bodrum formasıdır yani. Gulet ya da trandil ya da başka bir tekne formu. Ürettiği eser ne olursa olsun Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmara, tüm yörelerin bütün ustalarının ortak bir heyecanı var. Elleriyle var ettikleri teknenin suya iniş anı. Şöyle söyleyeyim, ben mesela teknede çalışırken ıskarpela parmağımıza gelir işte. Keser vurursun, elin kanar. Elin kanadığında o akan kanı peçeteye, işte gazeteye, şuna buna değil, biz teknenin ağaçlarına sileriz. Ha bu niyedir dersin? Bilmiyorum. Herkes de, ustaların çoğu da öyle yapar. Yani kanını o teknenin şeyine siliyorsun. Dolayısıyla belki bir bağ mı kuruluyor yapan ustayla arasında. Ağaçlar zaten biliyorsunuz yaşayan malzemeler. O her ağacın altında mutlaka bir, yani sizin teknede kullandığınız her bir ağacın belki bir hikayesi var. Bilinmeyen, konuşulmayan, yani altında birisi durmuştur, dinlenmiştir. Ne bileyim, bir hayvan gelmiştir, dalından yemiştir, bir kuş gelmiştir, konmuştur. Şimdi sizin hani bunu hissi anlatmak mümkün değil ki. Siz de bunu mutlaka hissediyorsunuzdur teknenin üstüne çıktığınızda. Adını koyamadığınız bir şey. Bir sene uğraştınız. Siz bir sene emek verdiniz yanınızdaki çalışanlarla beraber. Tekne sahibi parasını döktü bu işe. Ve bütün bu işin neticesi gelir o an tekne denize inecek artık, ortaya çıkar. Mesela tekneyi ilk denize indirdiğinizdeki heyecan, mesela benim 25 gün önce ikinci çocuğum oldu. Tabii ki çok heyecanlı bir şey, çok eğlenceli bir şey ama tekneyi denize, mesela yeni yaptığınız bir tekneyi denize indireceğiniz günkü heyecan daha fazla bence ondan. Anlatamam sana. Dünyada hiçbir şey, insan eliyle yapılan cansız sandığın hiçbir şey, birçok ölü parçanın birleşmesi sonunda böyle kıpır kıpır dipdiri ve ruhu bile var besbelli bir gerçek yaratık olamaz, bunu bil. Hiçbir şey yeni denize inen bir tekne kadar heyecan verici olamaz. Yaman Koray yazmış.
Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Sanatçılara ilham veren, şiirlere, şarkılara konu olan, her göreni hayran bırakan Bodrum. Ülkemizde ve dünyada birçok insan için Bodrum demek, deniz, güneş, tatil demek. Eşsiz güzellikte sahilleri, renkli gece hayatı ve sıcakkanlı insanlarıyla Bodrum demek, mutluluk demek. Bütün bu güzelliklerinin yanında Bodrum'u tüm tatilciler için cazibe merkezi haline getiren bir diğer unsursa mavi yolculuktur. Guletler ve trandiller başta olmak üzere birçok farklı tekne türüyle yapılan ve Bodrum'dan yola çıkarak Akdeniz'in her köşesine uzanan bu yolculuklar misafirlerine inanılmaz deneyimler yaşatır. Öyle ki Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından tatilciler Bodrum'da mavi yolculuk yapabilmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırmaktadır. Zamanında ahşap balıkçı tekneleri gezi yapmaya yönelerek işte kameralar oluşturulmuş, içlerinde bir takım düzenlemeler yapılmış ve bugünkü guletlerin aslında nüvelerini teşkil etmiş. O gün 9 metrelik, 10 metrelik, 8 metrelik teknelerle işte Gökova'ya açılan deniz turizmi bugün 40-50 metrelik boyutlara ulaşmışlar ve dünyanın her kesiminden, her ülkesinden insanları büyük bir mutlulukla ülkemizin, Gökova'mızın, Bodrum'umuzun güzelliklerini onlara sunmaya devam ediyorlar. Mavi yolculuk işi biraz farklı. Avrupa'daki yat kiralaması, yat charter dediğimiz konseptten bir kısım farklı. Buraya gelen özellikle Avrupalı ve Amerikalı daha otantik bir hayat istiyor. Yani siz bir Amerikalıya işte dünyanın en iyi etini yediriyorum logosuyla veya işte mottosuyla çıkamazsınız. Bu adam dünyanın her yerinde zaten o eti yiyor. Buraya geldiğinde adamın istediği daha lokal, işte yerli lezzetler, yerli tatlar, ne bileyim bir sahilde çıkıp bir kahvede bir kahve içebilmek, bir çay içebilmek, oradan işte bir ne bileyim bir halı alabilmek. Bunları yaşamak istiyor bu insanlar. Bizim daha çok bunları pazarlıyoruz biz insanlara. İşte tarih, Türkiye'deki tarihi eserler yani dünyanın hiçbir yerinde neredeyse yok. İşte bunları görmeye geliyor insanlar zaten. Avrupa'dan da, Amerika'dan da, işte Rusya'dan da, işte Arap Yarımadası'ndan da gelen misafirlerimiz var. Deniz kültürüyle yoğrulan, denizle ve denizcilikle var olan Bodrum, geçmişine sahip çıkmayı da ihmal etmiyor. Bodrum Deniz Müzesi, bu deniz şehrinin tarihini tüm katmanlarıyla meraklıların gözleri önüne seriyor. Bir kentin hafızası çok önemli. Hafıza tek başına kalmıyor. Onu bir takım unsurlarla da halkın önüne, insanların önüne, hele hele bir turizm kentinde nasıl buraya geldik, nasıl oldu da bu başarıyı sağladık, bunu bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. 2009'da Bodrum Ticaret Odası'nda bir proje olarak doğdu bu. Aslında ilk başta sadece Bodrum'un zamanında burada hizmet vermiş teknelerinin replikalarının yapılıp halkla buluşturulması projesiydi ama daha sonra büyüdü ve bir müzeye dönüştü. Müzede sadece bu teknelerin sunulması değil, aynı zamanda süngercilik, balıkçılık, deniz turizmi ve daha sonra işte deniz kabukları ile bu bir şekilde zenginleşti. Bugün hakikaten çok önemli bir müzeye sahibiz. Çocuklarımıza, gelecek nesillere Bodrum'un nereden nereye geldiğini, nasıl geldiğini orada ifade etme olanağı bulduk. Oradaki tüm tekneler Bodrum'da zamanında yaşamış, çalışmış tekneler. Siz de gördünüz. İşte 5 metrelik bir kayıktan 15 metrelik, 20 metrelik bir trataya, bir süngerci teknesine varıncaya kadar tüm örnekleriyle orada. İnsanlar geliyorlar, torunları, çocukları ağlıyorlar o teknelerin karşısında. Çünkü diyor ki bu dedemin teknesiydi diyor. Dedem bu teknede para kazandı diyor. Babamı okuttu diyor. Bizler olduk diyor. Yani o muazzam bir duygusallık ve yaşadıkları kent ile ve tarihleriyle iletişimi sağlıyor. Bodrum'da deniz kültürünün gelişmesindeki en önemli yapı taşlarından biri de sünger avcılığıdır. Yakın geçmişe kadar Bodrumluların en önemli geçim kaynaklarından biridir sünger avcılığı. Bir dönem tüm şehre gelir sağlayan bu iş kolu, aynı zamanda bugün Bodrum'da dev bir sektör haline gelen tekne üreticiliğinden, yine dünya çapında marka haline gelen mavi yolculuk sektörüne kadar birçok iş kolunun da tetikleyicisi olmuştur. Günümüzde Bodrum'da sünger avcılığı artık yapılmıyor. Ancak bu mesleğin yaşayan son temsilcilerinden biri olan
Aksona lakabıyla anılan Mehmet Baş, süngeri ve süngerciliği tanıtmaya devam ediyor. 15 yaşında sünger avcılığına başladım 1965 yılında. Derin mavinin gizemini keşfettik. O günden bu yana da ayrılamadık. Bu aşka dönüştü bu benim için. Derin mavi deniz. O gün bugün devam ediyorum suyun altında ve üstünde gezmeye. Benim çocukluğum deniz kenarında geçti. Çok küçük yaşlarda böyle arkadaşlardan ödünç bulduğumuz maskeyle falan su altını keşfettik. Kıyılarda balık avlamaya başladık. Ondan sonra tabii Bodrum'un 2 ekonomik lokomotifi vardı şimdi. Para süngerdeydi. Gençler bütün süngere gider. Tonlarca sünger ihraç olur. İhraç ürünü çünkü. Bir de mandolin vardı. Asırlardır usta çırak öğretisiyle süregelen muhteşem bir deniz kültürüdür sünger avcılığı. Elimden geldiğince hala daha işte gördüğünüz bu teknemde dalış, yelken yapıyorum Türkiye kıyılarında. Ve bu sünger avcılığında gelen herkese, yabancılara, yerlilere tanıtıyorum. 1-2 sünger çıkartıyorum, onlara hediye ediyorum, süngerciliği anlatıyorum. Çünkü bu çok önemli bir kültür. Bir de döviz kaynağıydı bu. Çünkü deniz veriyor bunu karşılıksız insana. Tarih boyunca yapılabilmiş. Antik çağlardan bu yana da süngercilik kullanılıyor insanoğlu tarafından. Süngerler kullanılıyor. Benim görevim, misyonum bu kültürü yaşatmak. Denizin ve denizciliğin hayatın bir parçası haline geldiği Bodrum'da, yeni denizcilerin iyi bir eğitimle ve sağlam donanımla yetişmesi için adeta seferberlik ilan edilmiştir. Dernekler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin bir araya gelerek inşa ettikleri STS eğitim gemisi, bugün Bodrum'da denizcilik eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bize sordular, dediler ki kaç paranız var? $2 var. Peki ne yapacaksınız? İşte $2 milyon bir yat yapacağız. Bir eğitim gemisi yapacağız. Dediler ki $2 bu nasıl yapılacak? Vallahi çok güzel insanlar var çevremizde. Ve bütün bu güzel insanları biz dedik ki toparlayabiliriz. Hepsini bir yere getirebiliriz. Ve imece olarak bir yat yapabiliriz. Cumhuriyet tarihine hiç yelkenli okul gemisi yok. Biz bu Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisinde yapabiliriz. Bodrum Cup gibi bir ailemiz var. Bütün herkesi seferber edebiliriz dedik. Ve hakikaten ben yapım komitesi başkanlığını da üstlenerek bütün bu camiayı harekete geçirerek 32 metrelik bir tekneyi imece usulüyle Sayın Yücel Köyağasoğlu'nun çizdiği çizimlerle ve diğer bütün benle birlikte çalışan, gecesini gündüzünü koyan arkadaşlarımla birlikte STS Bodrum Yelkenli Okul Gemisini 3,5 gibi bir yılda bitirdik. Dünya okul gemilerine register yaptık ve ülkemize de Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisini böylece kazandırmış olduk. Bodrum'da 60'lı yıllardan, 70'li yıllardan sonra müthiş bir iç turizm patlaması oldu. Mavi tur vesaire. Buraya bir takım denizciler, gemicilerin ihtiyacı var. Bakın şu anda bu kesin sayı 3000'e yakın Bodrum'da tekne var. Gulet var, trandil var, çeşitli tipte tekneler var. En minimum bir teknede 3 tane sizin gemiciye yahut da kaptana ihtiyacınız var. Bir kaptan, bir gemici, bir de ahçı. Ne yapalım? Bir okul gemisi olsun, biz bunları burada yetiştirelim. Bunlara yelken öğretmek değil, denizcilik öğreteceksiniz bakın. Deniz şeyini vereceksiniz, kültürünü vereceksiniz. Bu ayrı bir şeydir deniz kültürü. Kendine güvenen ve kendine güvenilen denizci armada yetişir. Yani siz yelken açarak, yelken toplayarak yahut da işte bilmem bir takım halatları çekerek ya kendinizi, kendi benliğinize eğitirsiniz. Bir yelkenlideki yetişen bir denizci tam bir denizci olur. Orada çünkü sadece deniz değil, tabiatla çalışacak. Tabiatla haşır neşir olacak. Artık kendine yetecek. Yani kendine özgüven gelecek. Yani bir yelkencinin en mühim özelliği kendine olan özgüvenidir. Önce teknesine inanacak, sonra kendine inanacak. Bakın bunlar bir okul gemisinde yerine getirilecek o hususlardır. 16 kursiyer ve 7 personel kapasiteli eğitim gemisi 3 ila 5 günden başlayarak
bir haftaya varan sürelerde yelken eğitimi başta olmak üzere temel gemicilik eğitimi vermektedir. Sadece ilgili okullardan gelen öğrenciler değil, gönüllüler de bu eğitimlerden faydalanabilmekteler. Bodrum'da Yüksek Ökçeliler diye bir hanımlar grubu var. Bunlar çok faal bir grup. Hepsi belli belli meslekte, hepsi belli yere gelmiş saygın kişiler. Bunlar 3 grup halinde gemiye gelip staj gördüler. Son derece istekli ve heyecanlıydılar. İnanın gece saat 9'da 10'da ellerinde el feneri, notlar ellerinde, armada halatları ezberliyorlardı. Bu kadar ilgiliydiler. Hatta aralarında Zerrin Hanım, Zerrin Usman son derece naif, zarif bir hanımefendidir. İlk dümene geçtiği vakit ben dedi bunu yapamayacağım, kullanamayacağım, koskoca bir tekne yapmış gidiyor. Yaparsın. Devam et diye onore ettik. Alıştı ve sonuçta Atlantik'i geçen ilk Türk kızı oldu. Hanım oldu Zerrin Usman. Grup halinde geçtiler ama ilk hanımdır kendisi. Bodrumlu yat imalatçıları, dünya markası haline gelmiş gulet ve trandillerle denizin bir tablo gibi büyüleyici bir manzaraya sahip olmasına neden olmuşlardır. Şehrin deniz kültürünün en önemli getirilerinden birisi de uzun zamandır hiç ara vermeden yapılan tekne yarışlarıdır. Burası artık bir yelken kenti olma yolunda gidiyor. Yelken kenti olması turizme de çok büyük katkı sağlıyor. Bakın şu anda burada bike yarışları var. En az 50-60 tekne katılıyor. En az 500 ile 1000 arasında insan geliyor, yiyor, içiyor, eğleniyor. 3 haftada bir 7 ayaktır bu. Bunun dışında sonbahar trofesi oluyor, yazın yaz trofesi oluyor. Bunun dışında yine belli periyotlarda yapılan triandil yarışları var. One Design yarışları vardır. Yani birbiriyle aynı klasifikasyonlara sahip teknelerin yarıştığı ki bu sonuçta ekiplerin katkısıyla yarış kazanılır. Teknenin performansından ziyade ekiplerin bu işe verdiği emekle birinciler ya da dereceler belirlenir. O yüzden Trendil Cup'ı çok önemsiyoruz. Bodrum'un geleneksel klasik bir teknesinin yarışların düzenlenmesi ve bunun dünyaya açılması bizim için çok önemli. İnanın sektöre o kadar destek veriyor ki insanlar bu güzelliğe para yatırmaya başladılar. Yeni trendiller yaptırıyorlar ve bu yarışlara katılmak için emek sarf ediyorlar. İşte bakın attığınız bir taş dalga dalga nerelere sebep oluyor. O yüzden bunun dışında Optimist yarışları, Bior diye bir Bodrum International Optimist Regatta. Zannediyorum bu sene 30 küsür ülkeden çocuklar geldi ve Bodrum'da yarıştılar. Görseniz o denizin üstünü sanki kuğular gibiydi, küçük yavru kuğular gibi. Herhalde 300 tane optimist bir anda yarışa katılıyordu. Bodrum için çok önemli şeyler bunlar ve gelişmeye devam ediyor. Biz de Bodrum Ticaret Odası olarak bu tür aktivitelere, Bodrum'un geleceğine katkı sağlayacak, geleneklerine katkı sağlayacak, özünü korumaya devam edecek ve geliştirecek tüm projelere özellikle deniz bağlamında destek vermeye devam edeceğiz. Bodrum Cup, Era Bodrum Yelken Kulübü'nün bir organizasyonudur. Bu sene 30. yılımız. Bodrum Cup'ta 30 yıl önce özellikle yöremizde yapılan ahşap yatların yelken kullanımlarını daha fazla charterlarda daha fazla kullanabilmeleri için ve aynı şekilde yeni yetişen genç denizci arkadaşlarımızın yelken seyirlerinde tecrübelerini arttırmak için başladık. Denizci büyüklerimizi teknelerde gençlerle buluşturarak bütün tecrübelerini onlara aktarmalarını istedik. Çünkü rüzgar olduğu zaman farklı bir strateji uygulamanız lazım. Rüzgar olmadığı zaman farklı bir strateji uygulamanız lazım. Bütün bunları ancak deniz üstünde öğrenebilirsiniz. Kağıtlarda, kitaplarda bunlar öğretilmez. O yüzden bu tür bir organizasyona büyük bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Yelkenin ne olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini, bu teknelerin yelkeni kullandığı zaman nasıl bir performans alacağını ve doğru bir şekilde imalatının yapıldığı takdirde
Bunların gerçek rakamlarla yurt dışına da satılabileceğini hepsini gösterdik. Ve Bodrum Kap tamamen bir Ar-Ge laboratuvarı olarak görev yaptı. Öncelikle ilk yıllarda bütün tersanelerdeki teknelerimizin dizaynları değişti. Eskiden önce kabinleri yapardık çünkü charter tekneleri düşündüğümüz için. Sonra direkleri oturturduk. Tabii Bodrum Kap'la birlikte yelken performansı istendiği için önce mühendislik çalışması gerektiği, önce direkler ve teknenin aerodinamiği çalışıldı, planları yapıldı. Ondan sonra boş kalan yerlere kabinleri yapmaya başladık. Eskiden mühendis çalışmazdı Bodrum Kap, Bodrum'daki özellikle yöremizde yapılan bütün teknelerde. Tekneler yapılır, ondan sonra mühendis devreye girerdi, planları çizilirdi. Ama şimdi öyle değil, artık bir de değil, birkaç mühendis birden çalışıyor. Kimisi iş dizaynını yapıyor, kimisi dışarıdaki bütün teknik donanımlarını, kimisi yelken donanımlarını yapan birçok mühendis bir arada çalışıyor. Tabii bütün bunların hepsi Bodrum Kap'la birlikte yeni yapılan bütün teknelerinde performansını denizde deneme şansını veriyor bize Bodrum Kap. Bu yüzden de tam bir Ar-Ge laboratuvarı olarak kullandık. Genç neslin de yelkene adapte olmasını sağlayınca yelkenin kullanımıyla birlikte sadece güneşe dayalı olan yat sezonunu biz 12 ay kullanılabilir hale getirdik. Ve bunu da Türkiye'ye en azından Bodrum Kap'ın bunu kazandırmasıyla birlikte önemli bir misyonu yerine getirdik diye düşünüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz tamamen Türkiye'nin tanıtımına ve sektörün tanıtımına yönelik. Hem turizm yapacaksınız hem de dünyanın en önemli bir turizm destinasyonunuzun sahibi olacaksınız İstanbul gibi ve siz burada olmayacaksınız. Bu çok büyük bir eksiklikti. Bodrum Kap olarak bu eksikliği de giderdik. Bu yıl İstanbul'dan başlayarak ülkemize bu her iki güzellikleri birleştirdik. Tabii ki bundan sonraki hedef Akdeniz limanlarına teknelerimizi götürebilmek. Türkiye'nin güzel bir yüzünü dünya yat turizmine kazandırmak istiyoruz. Şu andaki Bodrum Kap'taki hedeflerimiz bu. Süngercilikten mavi yolculuğa, gulet üretiminden süper yat inşasına kadar uzanan yelpazede denizciliği her alanda yaşayan ve yaşatan Bodrum'da, yat imalat sektörü son yıllarda yaptığı atılımlarla çağa ayak uydurarak yeni jenerasyonların dünya standartlarında üretim yapmaya başlamasını sağlamıştır. Yat sektörümüz şu anda Avrupa ile yarışır düzeydedir. Aynı sertifikasyonlardan geçmektedir, aynı kaliteyi sağlamaktadır. O yüzden bizler de oda olarak sadece yat imalat sektörünün değil, diğer sektörlerin kendilerini geliştirmesi, standartlarını yakalaması ve Avrupa'ya ve diğer ülkelere daha iyi hizmet edebilmesi için her türlü imkanı sağlamaya hazırız oda olarak. Burada çok önemli bir üretim potansiyeli var. Çok önemli bir know-how var. Özellikle Ege ve Akdeniz koşullarına uygun tekneler üretiliyor. Tabii artık onu da aşmış durumda. Aslında mega yatlar, motor yatlar, yelkenli yatlar birçok segmentte üretim yapılabiliyor. Bunun da temeli Bodrum'da çok eskilere dayanan bir imalat geleneği var. Mesela şu an bulunduğumuz yerin karşısındaki tarihi duvarlar diyeyim arkasında bir Osmanlı tersanesi varmış. Ve Osmanlı tersanesi çok uzun yıllar Osmanlı donanmasına kalyonlar üretmiş. Oradan başlayan bu gelenek bugün Bodrum'u yat imalatı sektöründe çok önemli bir noktaya taşımış. Aslında baktığınız zaman daha sonra gelişen Antalya olsun ya da Tuzla olsun hepsi burada yapılan teknelerle başlamış. Buradaki ustaların teknikleriyle oraya taşınmış üretim modelleri. O yüzden Bodrum bu konuda son derece geniş bir bilgiye, insan kaynağına ve üretim potansiyeline sahip. Ağanlar Tersanesi 58. yılında. Ben 2. jenerasyonum. Şimdi 3. jenerasyon kişiler de şirketin içinde. 3 jenerasyonluk bir aile firmasıyız. Ne darbeler, neler, ne devalüasyonlar, ne krizler yaşadı. Bunları göğüslemek ve hala ayakta durmak kolay değil. O yüzden eski firmalar hala ayakta. Çünkü küçük bir sarsılmayla devrilmiyorlar. Temelleri sağlam. Artık ahşap yat imalatçılığı, ahşap üreticiliği
dünyada tek dişi kalmış canavar olarak düşünmek lazım. İngiltere bu işi en iyi yapanlardandı. Artık ahşap yat imalat eden firma kalmadı denecek kadar az İngiltere'de. Niye? İşçiliği çok fazla. Emek yoğun bir sistem. Yani bir kalıpta GRP tekne üretimiyle senede 400-500 tane tekne yaparken ahşapta aynı şeyi yapamazsın. Çünkü bir kalıba yatırıp da kalıptan seri üretim yapabileceğin bir sistem değil ahşap yat üretimi. Ekonomik olmadığı için de firmalar bizim gibi ülkelerle baş edemeyecek durumdalar. Tüm dünya zenginleri, en elit kısımlar bile guletlerimizi tercih etmeye başladı. Çünkü seri üretim her türlü tekneyi zaten yanındaki arkadaşı da ertesi gün alabilir. Ama kendine özel yaptırdığı, tasarlattığı bir tekneyi hemen ulaşamayacağı bir şey olduğu için diğer tanıdıklarının o kendine özel hissediyor bu ürünlerle. Bu yüzden çok tercih ediliyor. Ayrıca ahşap ama artık lamine olduğu için ve dışı genelde de elyaf kaplı olduğu için herhangi bir plastik tekneden daha fazla bir bakım gerektirmiyor bu tekneler. Ve içindeki hacim, o ev rahatlığı hiçbir teknede bulamayacağınız derecede. Genelde burası ahşap lamine tezgahlarıyla ün salmış ve lamine ahşapta gerçekten Türkiye'de bir numara olan bir üretim yeri. Bir kere ahşap tamamen çevreci. Yani bu bir yaşam tarzı, ağacın nefes alması, aynı nefesi birlikte alıp vermeniz, bunların hepsi farklı duygular. Bizler Bodrum'daki yat üreticileri olarak kendimizi yenilemek zorundayız. Gelişen bu sektöre duyarsız kalamayız. Evet, gulet yapmayı çok seviyoruz. Genlerimizde bu var. O ahşaba o dokuyu vermek, o deseni vermek, o şekli vermek bizler için büyük bir haz. Ama talebe göre de, arz talebe göre de bizler de firma olarak her türlü standartta, sertifikasyonda lüks motor yatlar, lüks kayıcı tekneler ve insanların talebine göre her türlü kompozit dediğimiz laminasyon şeklinde yapmış olduğumuz gövdesini laminasyon şeklinde yapmış olduğumuz tekneleri tasarlayıp hayata geçirebiliyoruz. Dünün sünger avcılarının torunları, bugün dünya denizlerine yat üreten imalatçılara, mavi tur operatörlerine dönüşmüştür. Bodrumlu denizciler, geleneğin bayrağını çağa ayak uydurarak başarıyla taşımaktadırlar. Üstelik hem STS eğitim gemisi gibi modern tekniklerle hem de geleneklerdeki gibi babadan oğula el vererek yeni jenerasyonu bayrak devralmak için hazırlamaktadırlar.